Eğitimlerimizin bu ikinci videosunda ölçü aletleriyle biraz daha detaya gireceğiz. Ayrıca dirençlerle ilgili ve ölçü aletlerinin bazı ölçümlerde verebileceği hatalarla ilgili de bazı ipuçları vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ohm kanunu çok basit bir kanun. Aslında biz buna hep Ohm kanunu diyoruz ama bu akım, direnç ve voltaj arasındaki ilişkiyi gösteren bir şey. Ohm kanunu aslında şu: bir iletkenin üzerine uygulanan gerilimle ondan akan akımın birbirine oranı sabittir ve buna da direnç deniyor. R yani resistance. Yani burada hesapları çok kolay yapıyorsunuz. Diyelim ki bir 20 ohmluk bir direncimiz var. 20 ohm. Bunun üzerinden 0.2 amper akım geçiyorsa hemen gerilimi bulmak çok kolay. 20 ile 0.2'yi çarpıyoruz. 4 volt olarak buluyoruz üzerindeki gerilimi. Dirençler ya da diğer komponentler aynı yolun üzerinde olduğu zaman buna seri bağlantı diyoruz. Tabi seri bağlantıda buradan ne akım geçiyorsa hepsinden aynı akım geçiyor. Yani buradan 0.2 amper geçiyorsa buradan da 0.2 amper geçiyor. Buradan da 0.2 amper geçiyor. Hepsinden aynı akım geçiyor. Şimdi mesela bu direnç 20 ohm, bu 10 ohm, bu da 5 ohmsa mesela, o zaman burada hemen çarparak burada 4 volt üstünde kalacak. Burada 2 volt kalacak. Burada da 1 volt kalacak. Yani toplam 3'ünün üstünde de 7 volt kalmış olacak. Yani şu formülü döndüre döndüre kullanacağız. Yani ya diyeceğiz ki V eşit I çarpı R ya da I eşittir V bölü R ya da R eşittir V bölü I. İleride anlatacağım kondansatör ve bobinlerdeki hesaplar farklı olmakla birlikte doğru akım devreleri için şu formüller her zaman geçerli. Bütün komponentler Ohm kanununa uyuyor mu? Hayır, uymuyor. Ama biz şimdilik ona uyanlarla yapalım. Yani örneğin diyotlar Ohm kanununa uymaz ama dirençler uyar. O yüzden biz dirençler üstünden devam edelim konuşmamıza. Şimdi gerilim ve akım nasıl ölçülür? Önce ona bakalım. Gerilimi ölçmek için yani herhangi, ben hep direnç koyuyorum ama diğer parçalar üstünde de deneyebiliriz ama direnç kolay olduğu için direnç koyuyorum. Diyelim ki devremizin içinde böyle bir direncimiz var. Buradan da akım geçiyor. Gerilimi ölçmek için voltmetremizi direncin iki ucuna değdiriyoruz. Buna paralel bağlama denir. Şimdi tabi bu bir teorik devre aslında. Yani ideal bir voltmetre buradaki voltajı hiçbir şekilde etkilemez. Ama maalesef pratikte işler öyle yürümüyor. Birazdan onun örneklerini göstereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Buradaki bu voltmetrenin içinde aslında bir direnç var. Ve ne yaparsanız yapın, akımın bir kısmı da çok küçük de olsa buradan da geçecek ve buradaki gerilim ölçümünü etkileyecektir. Yani gerçek hayatta ideal voltmetre diye bir şey yok. Ama genelde voltmetrelerin dirençleri, iç dirençleri çok yüksek olduğu için, mesela bu dijital cihazlar için 10 megaohm civarındadır. O yüzden buradaki küçük bir direnci etkisi o kadar azdır ki ihmal edilebilir. Ama bazı devrelerde önemli olabilir bu. Şimdi gene aynı direncimizi çizelim. Buradan gene bir akım geçiyor. I akımı. Akımı ölçmek için ampermetre dediğimiz cihazı aynı akımın yoluna koymak lazım. Yani bütün akım ampermetrenin üstünden geçmesi lazım ki akımı gösterebilsin. Tabi yine bu A yazdığımız ampermetre teorik ve ideal bir cihaz. Normalde bu hiçbir zaman böyle değildir. Ampermetrenin içinde de bir kendi direnci vardır. Gene akımı etkiler. Ama çok çok küçük. Yani şimdi nasıl buradaki voltmetrenin gerilimi çok büyük olduğu için bunu etkilemiyorsa buradaki direnç de çok çok küçüktür. Mesela 0.01 ohm gibi bir şey. Buradaki çok minik direnç mikroskobik seviyede etkiler. Yani pratik kullanım amaçları için çok da sorun değildir.
Ama dediğim gibi dikkat edilmesi gereken koşullar var. Şimdi pratik birkaç örnekle ne demeye çalıştığımı anlatayım. Çok basit bir devre kuralım. Yani mesela burada bir 9 volt güç kaynağımız olsun. Bir de buraya 10 kilo ohmluk yani 10.000 ohmluk 10K eşittir 10.000 ohm bir direnç koyalım. Sonra buraya ampermetremizi koyalım. Ampermetre dediğim gibi seri bağlanacak. Şimdi bu konfigürasyonu bir ölçmeye çalışalım bakalım nasıl olacak. Güç kaynağımı tam 9 volt ayarlıyorum. Güç kaynağımızın uçları burada. Şurada yazarsak 9 volt bölü 10 kilo ohm ya da 10.000 ohm eşittir 0.0009 amper. Bu da eşittir 0.9 miliamper. Yani amperin binde biri. Bakalım gerçekten öyle bir şey olacak mı? 10 kilo ohmluk direncimizi taktık. 10 kilo ohmluk direncin ucuna güç kaynağının bir ucunu bağlıyoruz. Buraya ampermetreyi dokunduruyoruz. Güç kaynağının öbür ucuna da ampermetrenin öbür ucunu bağlıyoruz. Bakalım. Evet. İşte bu da tolerans. 0.8. 0.9 yerine 0.08. 0.8 pardon. Bütün devrelerde buna benzer toleranslar vardır. O yüzden ölçü aletlerinin iç dirençleri bazen ihmal edilebilir. Ama bazı durumlarda ihmal edilemez. Dediğim gibi her ölçü aletinin bir iç direnci vardır. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Analog ölçü cihazını akım ölçme konumuna alalım ve dijital cihazımızla akım ölçerken ne kadar direnç gösteriyor ona bir bakalım. Şimdi akım uçlarına dokunuyorum. Önce 0.3 amper 300 miliamper. Gördüğünüz gibi 6 ohmluk bir direnci var. Yine 6 ohm. Bakın 3 miliamperde gördüğünüz gibi 41 ohmluk bir direnci var. Ve yaklaşık 1,5 miliamper de bu alet ona veriyor. Ötüyor şu anda zaten. 0,3 miliamper olduğu zaman gördüğünüz gibi ibre uçtu. Çünkü akım fazla geldi fakat direnci görüyorsunuz ne kadar yükseldi. 370 ohm. Hele 30 mikroampere çevirirseniz artık direnci gördüğünüz gibi neredeyse 4 kilo ohm. Yani küçük akımları ölçebilmek için maalesef ampermetrelerin bu şekilde dirence ihtiyaçları var. Gördüğünüz gibi en yüksek kademede 5 ohm 4 ohm civarında bir direnci var. Ama hiçbir zaman ölçü aletleri ideal değil. Her zaman devreye bir miktar etkileri olacaktır. O yüzden bunu hesaba katmak lazım. Şimdi bunu en iyi şekilde voltaj ölçümünde gösterebilirim. Az evvel gösterdiğim dirençli devreyi hatırlayın. Şimdi yine aynısını çizeceğiz. 2 tane direnç. Şimdi buraya gene 9 volt vereceğim. Şuradaki gerilimi ölçmek istiyoruz. Tabi gerilimi ölçmek şuraya göre ölçülür. Şuradaki gerilimi. Şimdi buraya 10 kilo ohmluk 2 tane direnç koyacağım. 10 kilo ohm ve 10 kilo ohm. Buradan geçen tek bir akım var biliyorsunuz. Yani ikisinden de geçen akım aynı olacak. O zaman şuradaki gerilimde 9'un tam yarısı yani 4,5 volt olması lazım. Çünkü iki direnç birbirine eşit. İki akım da birbirine eşit. Şuradaki gerilim tam yarısı kadar olması lazım. Paralel dirençler, seri dirençler vesaire onlar tabi ana konular. Onları bir sonraki konuda anlatacak olmakla birlikte burada ölçümün üzerinden geçiyorum. Şimdi tekrar bir deneme yapalım. Şimdi güç kaynağımızın artısını buraya, eksisini oraya bağlayalım.
Onu da hemen bağlayayım. Artı. Şimdi burada tam 9 volt var. Dirençlerimizi takalım. Artıdan şuradaki bir noktaya buradaki bir noktadan eksiye. Şimdi ölçü aletini de getirelim. Evet, şimdi ölçümümüzü yapalım. Alt uçtan en üst uca kadar gördüğünüz gibi 9 volt. Tam orta oluşu ölçelim. Evet, dirençlerin toleranslarını da göz önüne alırsak yaklaşık 4,5 volt. Şimdi böyle bir devrede hata toleransı mümkün olduğu kadar düşüktür. Ama size daha değişik bir şey göstereceğim şimdi. Diyelim ki buradaki dirençler 10 kilo ohm değil de daha büyük bir direnç koyalım. Çok büyük dirençler koyalım. Mesela 2,2 mega ohmluk dirençler koyalım. Yüksek dirençli bir devremiz olsun. Yine aynı şekilde bağlıyoruz. İşte bir orta noktaya. Yine eksi uçtan ikisinin ucunu birleştiriyoruz. Şimdi bakalım bizi şaşırtacak sonuçlar çıkacak mı? Burası gene 9 volt. Orta noktaya dokunalım. Gördüğünüz gibi 4,5 yerine 4 volt var. Aslında teoride iki direnç aynı olduğu için ortada 4,5 olması lazım. Fakat burada 4 var. Şimdi bir de analog cihazla bunun üstünden geçtikten sonra nedenini size anlatacağım. Bir de analog cihazımıza deneyelim ama analog cihazda çok daha büyük hata payı bekliyorum. Şöyle biraz zor dokunuyorum ama şöyle dokunayım. Şimdi analog cihazımız 12 volt kademesinde. Şurayı gösteriyor. Yani 9 volt gösteriyor. Bakın 8, 10, 9, 12. Şurası 9 volt. Bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi 9 volt gösteriyor. Peki. Ortaya dokunuyorum. Bakın bakalım ne gösteriyor. Tamamen yanlış ölçüm. 2 volt bile değil gösterdiği. Ama 10 kilo ohmluk dirençleri koysaydık muhtemelen o da çok yanlış bir şey göstermeyecekti. Bir de onu göstereyim. Eksiden yine ikisinin ucunu birleştiriyoruz. Evet. Şimdi bir daha ölçelim voltajları analog cihazımızla. Evet, burada 9 volt var gene. Araya dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi 4,5 voltu gösteriyor 10 kilo ohmla. Fakat 2,2 ohmlarla neden göstermedi? Onun sebebini şimdi açıklayacağım. Şimdi her zaman söylediğim gibi biz buraya voltmetreyi bağladığımızda voltmetrelerin hiçbiri ideal değil. Ve onun da bir iç direnci var. Yani buraya voltmetreyi bağladığınızda buraya da aslında bir direnç bağlamış oluyorsunuz. Şimdi tabi voltmetrelerin iç dirençleri yüksek. Yani işte burası 10 kilo ohm. Burası da 10 kilo ohmken mesela dijital aletimin iç direnci 10 mega ohm'du. 10 mega ohm. Yani takdir edersiniz ki buradaki direncin şunu etkileme ihtimali çok düşük. Ama buradaki dirençler 2,2 mega ohm olduğu zaman İşte o zaman benim dijital alet 4 volt öbürü 2 volt gösterdi. Çünkü analog cihazın iç direnci çok daha da düşük. Ölçü yaptığınız aletin incelediğiniz devreyi etkileyip etkilemediğine çok dikkat etmelisiniz. Burada gördüğünüz gibi şu iki direnç paralel bağlanmış olduğundan buradaki direnç oldukça düşüyor. Şimdi mesela burası 10 kilo ohmken 10 mega ohm 10 kilo ohm çok fazla etkilemez. Ama isterseniz hemen hesabını da yapalım.
Şuradan hesap makinesi gerekecek ama. Şimdi paralel bağlı dirençlerin hesabı daha sonra anlatacağım ama burada da hemen göstereyim. İkisinin çarpımının ikisinin toplamına eşittir. Yani mesela işte 2 tane 10K direnci paralel bağlarsanız ikisinin çarpımı 100, toplamı 20 eşittir 5K olur. Şimdi burada 2.2 megaohm ile 10 megaohm'u paralel bağlarsak 2.2 çarpı 10 bölü 12.2 gibi bir şey olacak. Hesap makinesiyle bir hesap yaptığımızda 1.8 megaohm civarında bir şey oluyor. Yaklaşık. Tabi gördüğünüz gibi 2.2 ile 2.2 değil artık 2.2 ile 1.8. O yüzden de buradaki direncin üzerindeki voltaj daha düşüyor. Biz burada dijital alette bunu yaklaşık 4 volt civarında gördük. Peki analog cihazda niye 2 volt civarında gördük? Onu da söyleyeyim. Bu da analog cihazların dezavantajlarından birisi. Çünkü bu ivreyi hareket ettirebilmek için bir miktar devreden enerji alması lazım. O da tabi iş direncini etkiliyor. Bakın bütün analog cihazlarda şöyle bir şey yazar. DC ve AC olarak yazmışlar gördüğünüz gibi. DC'de 50 kilo ohm bölü volt. Bu iş direnci. Peki bu ne demek? Yani siz 3 volt kademesindeyken 50 ile 3'ü çarpacaksınız. 150 kilo ohm iş direnci. 12 volt kademesinde de getirdiğiniz zaman da iş direnci sadece ve sadece 600 kilo ohm. Yani biz burada benim öbür ölçü aleti, dijital ölçü aleti gayet iyiymiş 10 mega ohm. Buraya düşünün 600 kilo ohm. Sadece koymuş olduk analog cihazda. ...2.2 mega ohm. 2.2 mega ohm. Şimdi biz buraya analog cihazımızı bağladığımızda buraya bağladığımız direnç sadece ve sadece 600 kilo ohm. 12 volt kademesinde 600 kilo ohm. Yani o da eşittir 0.6 mega ohm. Buradan hesabı yaparsak 2.2 çarpı 0.6 bölü 2.8. Yine bakalım hesap makinesine. 0.47 çıkıyor. 0.47 mega ohm. Yani 470 kilo ohm. Şimdi 2.2 mega ohm burada. Burası sadece 470 kilo ohm'a indi. Tabi bizim burada 4.5 volt değil 2 volt görmemiz son derece normal. İşte dediğim gibi özellikle analog cihazlarda da daha büyük sıkıntı bu. Cihazın iç direnci hem voltaj ölçümlerini hem akım ölçümlerini etkiler. Burada bir kural olarak şunu düşünebiliriz. Yani ölçtüğünüz devredeki direncin en az 10 katı olmalı. İç direnci ki çok fazla sizi saptırmasın. Yani burada mesela 10 kilo ohmluk bir direnç varsa işte bu ölçtüğünüz cihazın iç direnci en az 100 kilo ohm olmalı. Tabi bizim dijital aletimiz 10 mega ohm olduğu için bir sıkıntı yaratmıyordu. Ama burada 2.2'nin 10 katı değil maalesef 10 mega ohm. Oldukça yüksek bir değer olmasına rağmen bunun sadece yaklaşık 4.5 katı. Tabi böyle olunca da dijital ölçü aleti de az da olsa bir sapma gösterdi. Yani 4.5'tan 4'e gösterdi ama analogun ölçtüğü hiç kabul edilebilir değil. Akım ölçümlerinde de benzer bir durum söz konusu. Ancak gerilim ölçümlerinde nasıl ölçü aletinin iç direnci yüksek olması gerekiyorsa akım kademesinde ölçü aletlerini seri bağladığımız için burada da düşük olması gerekiyor. Ve orada gerilim ölçerken yüksek dirençlerde sıkıntı yaşarken akım ölçerken de düşük dirençlerde sıkıntı yaşarız. Şimdi bakalım. Burada bir tane 10 ohmluk direncim var. Hesap da kolay olsun diye güç kaynağını tam 10 volt ayarladım. Yani 10 volt 10 ohm olduğu zaman 1 amper akım geçmesi lazım bundan. Ölçü aletimizi de 10 amper konumuna getirdik. Bakalım ne kadar geçiyor. Gördüğünüz gibi bu arada elimizi de yakmadan henüz o kadar ısınmadı ama gördüğünüz gibi sadece 0.9 amper gösteriyor.
Halbuki bu dirençten tam 1 amper geçiyor olması lazım. Niye böyle oldu? Çünkü yani artık devremizde 10 ohmluk bir direnç yok. Ayrıca bunun da direnci var. Bu da bir miktar tabii ölçülen akımı etkiliyor. Yani akım ölçerken de işte ampermetrenizin devrenin direncinin en fazla 1/10 kadar bir direnç devreye sokuyor olması lazım. Aksi durumda o da ölçümleri yanıltabiliyor. Son olarak da dirençlerin akımı bölmesiyle bitirelim. Nasıl seri bağlı dirençler gerilimi bölüyorsa paralel bağlı dirençlerde akımı bölüyorlar. Şimdi mesela bir deneme yapalım. Şuraya bir 10 kilo ohmluk direnç bağlıyorum. Gerilimi de 10 volta ayarladım. Şimdi kablonun bir ucuna ampermetrenin bir ucunu, diğer ucuna da direncin ucuna bağlayalım. Gördüğünüz gibi 10 volt bölü 10 kilo ohm yaklaşık 1 miliamper olması lazım. Gerçekten de öyle. Peki buraya 2 tane 10 kilo ohm koyarsak ne olur? İkinciyi de koyalım. Şimdi ikinci direncimizi tek başınayken ölçelim. O da 1 miliamper geçiriyor. Peki şöyle ikisine birle bağlarsak, ikisine birden değersek. Evet. Akım 2 miliampere çıktı. Çünkü 1 miliamper birinden, 1 miliamper diğerinden geçiyor. Böylece 2 miliamper. Aslında hesabı da yaparsak işte 10 kilo ohmluk 2 direnç 5 kilo ohm'a denk gelir. 10 volt bölü 5 kilo ohm. O da zaten 2 miliamper gösteriyor. Gördüğünüz gibi dirençlerin her biri tek tek 1 miliamper geçirirken yani şu şekilde kısa devre edip paralel bağlarsak 2 miliamper geçmeye başlıyor. Burada da paralel dirençler toplam direnci düşürdüğü için akımımız 1 miliamperden 2 miliampere çıkıyor. Son olarak da ölçü aletleri dirençleri nasıl ölçüyor onu göstereyim. Şimdi bakın 10 kilo ohmluk direnç, iki ucuna dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi toleransı da göz önüne alırsak yaklaşık 10 kilo ohm gösteriyor. Peki ölçü aleti bunu nasıl yapıyor? Çok basit. İşte buradan bir gerilim veriyor. Bu bizim direncimiz. Rx diyelim. Şuraya bir ampermetre katıyor. Burayı da eksiye bağlıyor. İşte şuradan buraya bir gerilim verdiğinizde direncin büyüklüğüyle ilişkili bir akım geçecek. İşte onu da tabii çeşitli direnç kademelerinde ona göre dirençler ekleyerek şuradaki akımı ölçerek direncin değerini ona çeviriyor. Şöyle bir şey de yapabilir tabii. Yani yine artı. Bu ikinci bir alternatif. Burada bir Rx. Burada da bildiğimiz bir direnç. Mesela işte gene akımı gerilimi hesaplayarak şunun üstündeki voltajı ölçerek direncin yaklaşık değerini hesaplayabilir. İşte şuradaki direnç yerine de mesela R1 diyelim. Başka bir direnç daha koyar. R2. Başka bir tane daha koyar. R3 ki hani kademeleri ayarlayabilsin. İşte cihazda gördüğünüz gibi mesela bir sürü kademe var burada işte. 400 ohm, 4K, 40K, 400K gibi gidiyor. İşte bu dirençleri değiştirerek bunun üstündeki gerilimi ölçerek ki bakın mesela overload yazıyor çünkü işte şu direnç olmadığı için bunun üstündeki direnç gerilim yüksek kalıyor. Ama buraya bir araya bir direnci koyduğumuz anda gerilim düşeceği için, şunun üstündeki gerilim düşeceği için, çünkü şu direncin olmadığını düşünün. O zaman şurayla şuranın arasındaki gerilimi ölçtüğü için işte maksimum gerilim geliyor burada. O da mesela atıyorum burada işte 9 voltluk pil var ama 9 volt vermiyordur. Atıyorum 5 volt veriyorsa burada 5 volt göründüğü için overload gösteriyor, yani taşma gösteriyor. Ama buraya direnci taktığınız anda şurada gördüğünüz voltaj işte bu direncin değeriyle orantılı olduğu için direncin değerini gösterebiliyor. Yani şu dirençleri akıllıca seçerseniz hesaplayarak burada gördüğünüz voltaj bu direncin değerine bağlı olacaktır. O şekilde de gösteriyor zaten. Dijital ölçü aletlerinin içinde pil var. Zaten cihazı çalıştırmak için pil gerekli. Peki analog cihazlarda ne yapıyorlar? Analog cihazlarda da hemen göstereyim.
Analog cihazlarda da işte direnci ölçebilmek için pil koyuyorlar. Bunda 2 tane pil var çünkü bu başka ölçümler de yapıyor. Bunun için başka gerilimlere ihtiyacı var zannederim. 2 ayrı pil koymuşlar. Normalde çünkü bu cihazların beslemeye ihtiyaçları yok. Hani ibre çok küçük bir akımla oynayabildiği için hani ölçtüğü devreden o akımı çalarak ibreyi kımıldatıyor. Ama işte ohm ölçmek için mutlaka pile ihtiyacı var. Bu cihazda aynı zamanda kapasite ölçümü de olduğu için zannederim daha yüksek bir gerilime ihtiyaç duymuş. O yüzden de 9 voltluk pili koymuşlar. Basit ölçümlerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki bölümlerde işte parçaların her birini incelediğimiz zaman onların ölçümleriyle ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. Serimizin 3. bölümünde dirençleri inceleyeceğiz. Başka bir videoda görüşmek üzere.